Dünya dışı varlıklar tarafından mı yaratıldık? Binlerce yıldır aramızda dolaşan efsaneler aslında kayıp tarihimizin bir parçası mı? Gelin insanlığın şafağına kadar uzanan en gizemli ve tartışmalı konulardan birine, Anunnakilere göz atalım. Kimdi bu gökten gelen tanrılar ve en önemlisi bir gün geri dönecekler mi? Her şey günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce Mezopotamya'nın bereketli topraklarında insanlık tarihinin en büyük medeniyeti olan Sümerlerle başlıyor. Sümerler gökbilimden matematiğe, yazıdan hukuka kadar inanılmaz bir bilgi birikimine sahipti. Peki bu bilgiyi nereden edindiler? İşte bu sorunun cevabı onların kil tabletlere kazıdığı destanlarda ve mitlerde saklı. Sümer metinlerinde Anunnaki, yani gökten yeryüzüne inenler olarak adlandırılan güçlü tanrılardan bahsedilir. Bu tanrılar insanlığın kaderini şekillendiren, onlara medeniyeti öğreten varlıklardı. Panteon'un en tepesinde gök tanrısı An, onun oğlu Enlil ve bilgelik tanrısı Enki gibi figürler yer alıyordu. Bu tanrılar hem yaratıcı hem de yok edici güçlere sahipti. İnsanları yarattılar, onlara şehirler kurmayı öğrettiler. Ama aynı zamanda büyük bir tufanla onları yok etmeye de çalıştılar. Sümer mitolojisi Anunnakileri hem korkulan hem de saygı duyulan göksel varlıklar olarak tasvir eder. Onlar için tapınaklar inşa edildi, kurbanlar adandı ve dualar edildi. Ancak bu hikayeler sadece basit birer mit miydi? Yoksa çok daha derin bir gerçeğin sembolik anlatımı mı? İşte bu noktada 20. yüzyılın en tartışmalı yazarlarından biri olan Zekeriya Sitchin sahneye çıkıyor. Sitchin hayatını antik Sümer metinlerini deşifre etmeye adadı ve ortaya attığı teori kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarstı. Ona göre Anunnaki efsaneleri mitoloji değil, tarihin ta kendisiydi. Sitchin, Sümer tabletlerini kendi yorumuyla okuyarak şok edici bir iddiada bulundu. Anunnakiler tanrılar değil, gelişmiş bir teknolojiye sahip dünya dışı bir ırktı. Sitchin'in teorisine göre her 3600 yılda bir güneş sistemimize yaklaşan Nibiru adında gizemli bir gezegen vardı. Bu gezegenin sakinleri olan Anunnakiler kendi gezegenlerinin atmosferi inceldiği için büyük bir krizle karşı karşıyaydılar. Atmosferlerini onarmak için ihtiyaç duydukları tek bir şey vardı: altın. Altının ince toz haline getirilip atmosfere püskürtülmesi gezegenlerini kurtaracaktı. Yaklaşık 450 bin yıl önce altın arayışıyla dünyaya bir keşif ekibi gönderdiler. Başlarında Enki adında dahi bir bilim insanı vardı. İlk olarak bugünkü Basra Körfezi'ne indiler ve Afrika'da devasa altın madenciliği operasyonlarına başladılar. Ancak bu iş Anunnaki işçileri için çok zordu ve bir süre sonra isyan ettiler. İşte tam bu kriz anında Enki devrim niteliğinde bir çözüm önerdi. Dünyada o sırada var olan ilkel insanların, yani Homo erectus'un genetiğiyle oynayarak kendi DNA'larını onlara ekleyerek yeni bir tür yaratmayı planladı. Bu yeni tür hem Anunnakilere hizmet edecek kadar zeki hem de itaatkar olacaktı. Böylece insan, yani Adamu yaratıldı. Bu Sümer metinlerinde geçen Lulu Amelu, yani ilkel işçiydi. Sitchin'e göre Tevrat'ta geçen Adem ve Havva'nın yaratılış hikayesi aslında bu genetik mühendislik sürecinin sembolik bir anlatımıydı. İnsanlık Anunnakilerin madenlerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir köle ırktı. Bu teori bilim dünyası tarafından büyük ölçüde reddedilse de pek çok insan için fazlasıyla ilgi çekiciydi. Çünkü Sitchin'in teorisi dünya üzerindeki birçok gizemi açıklıyor gibiydi. Piramitlerin inanılmaz hassasiyetle nasıl inşa edildiği, Nazca çizgileri gibi devasa jeolikliflerin neden sadece gökyüzünden görülebildiği, Stonehenge'in astronomik düzeni. Tüm bu yapılar ilkel aletlerle yapılamayacak kadar karmaşık ve devasaydı. Acaba bu yapılar Anunnakilerin bıraktığı teknolojik mirasın birer kanıtı mıydı? Dünya üzerindeki antik medeniyetlerin neden aniden ve inanılmaz bir bilgiyle ortaya çıktığı sorusu belki de bu şekilde
yanıtlanabilirdi. Sümerlerin gezegenleri ve yörüngeleri hakkında bu kadar detaylı bilgiye nasıl sahip olduğu, Sitchin'e göre Anunnakilerin onlara öğrettiği bilgilerden kaynaklanıyordu. Sitchin'in teorisi aynı zamanda antik metinlerdeki birçok detaya da farklı bir bakış açısı getiriyor. Örneğin tanrıların göksel arabalarla seyahat etmesi aslında uzay gemilerine bir gönderme olabilir miydi? Tanrıların ölümsüzlüğü, onların bizimkinden çok daha uzun yaşam döngülerine sahip olmasından mı kaynaklanıyordu? Tanrılar arasındaki savaşlar aslında Nibiru'daki farklı politik grupların dünya üzerindeki kaynaklar için verdiği mücadeleler miydi? Tüm bu sorular Anunnaki teorisini daha da cazip hale getiriyor. Peki Anunnakilere ne oldu? Sitchin'e göre binlerce yıl dünyada kaldıktan sonra son büyük buzul çağının sona ermesiyle birlikte gezegenimizi terk ettiler. Belki de ihtiyaçları olan altını toplamışlardı ya da kendi gezegenlerindeki sorunları çözmüşlerdi. Ancak giderken bir söz verdiler. Bir gün geri döneceklerdi. Bugün Anunnaki konusu hala büyük bir gizem. Belki de en doğrusu bu konuyu bir tarafa çekmeye çalışmamak. Ne Anunnakiler kesin vardı demek ne de hepsi uydurma deyip kapatmak. Çünkü tarih bize şunu söylüyor. İnsanlık bilmediği her şeyi önce efsane, sonra bilim, en sonunda normal ilan eder. Bir zamanlar dünya düzdü, güneş dönüyordu, mikroplar yoktu. Ta ki biri ya yanılıyorsak diye sorana kadar. Bence Anunnaki meselesi de tam olarak burada duruyor. Bu anlatılar belki birebir doğru değil, belki zamanla bozuldu, belki yanlış yorumlandı. Ama tamamen uydurma da değil. Çünkü ortada fazla örtüşme var. Farklı coğrafyalar, farklı kültürler ama benzer hikayeler. Gökten gelenler, bilgi getirenler, insanı değiştirenler. Benim yorumum şu. Anunnakiler bir varlık olmak zorunda değil. Belki bir olaydı, belki bir karşılaşmaydı. Belki insanlık tarihinde unutulmuş bir kırılma anıydı. Ve belki de en önemlisi insanlık kökeniyle yüzleşmeye henüz hazır değil. Çünkü kökenini sorgulayan insan otoriteyi de sorgular, kuralları da, sınırları da. Ben bu videoyu bana %100 inanın diye yapmadım. Ben bu videoyu emin misiniz diye sormak için yaptım. Çünkü Sırlar Odası'nda amaç cevap vermek değil, hatırlamaya cesaret edip etmediğini görmek. Tekrar Sitchin'in teorisine gelecek olursak, bilim insanları ve tarihçiler Sitchin'in çevirilerinin hatalı olduğunu ve teorisinin somut kanıtlardan yoksun olduğunu söylüyor. Onlara göre Anunnakiler, Sümerlerin doğa olaylarını ve evreni anlamlandırmak için yarattığı güçlü mitolojik figürlerden ibaret, diğer yanda ise antik astronot teorisine inanan milyonlarca insan var. Onlar için Anunnakiler yaratıcılarımız ve bir gün geri dönüp kaderimizi yeniden şekillendirecek olan göksel atalarımız. Belki de gerçek bu iki ucun ortasında bir yerdedir. Belki de Anunnaki efsaneleri atalarımızın tanık olduğu ancak tam olarak anlayamadığı olağanüstü olayların nesilden nesile aktarılarak mitlere dönüşmüş halidir. Belki de gökten gelenler gerçekten de bir zamanlar dünyayı ziyaret etti ve tarihimizin akışını sonsuza dek değiştirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anunnakiler hayal gücünün bir ürünü mü yoksa kayıp tarihimizin mimarları mı? Onlar gerçekten var olduysa neden gittiler? Ve en önemlisi Sitchin'in iddia ettiği gibi her 3600 yılda bir yörüngesini tamamlayan Nibiru gezegeni bir gün geri dönerse bu insanlık için ne anlama gelir? Bu bir kurtuluş mu olur yoksa yeni bir başlangıcın habercisi mi? Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.